Herkese merhabalar. Yine güzel bir saç ekim sonucunu sizlerle buluşturma anı. 22 yaşında bir gencimiz, ön hatları artık bayağı bir dökülmüş durumda. Onun için oraları ektirmek için bize müracaat etti. Önceki halini şöyle bir yakından bakalım. Hadi yaklaş bir. Evet, yan golf bölgeleri iyice içerilere kadar girmiş, dökülmüş ve saçsız bir halde. Yandan baktığımızda bu şekilde, diğer yan böyle kendisini gösteriyor. Artık şekil ve model veremediğinden dolayı şikayetçi bunların tamamlanmasını istiyor. Hani 22'li yaşlar genelde bekletmeyi istediğimiz yaşlardır ama psikolojik olarak rahatsız olduğu için artık tamamlanmasını istiyorum ben dedi. Yine altın oranlı pırlanta tasarımımızla doğal bir ön hat dizaynı tasarlandı. Sonrasında bu boşluklar tamamen dolduruldu. Yüzüne, kendisine yakışan bir tasarım oldu. 8 ay olmuş aradan geçen süre. Bakalım biz ona neler yapmışız. Hadi izleyelim. Saç ekim öncesi bu şekildeydik. 8 ay oldu ve görüntümüz sizlerle. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyidir. Tabii böyle olduğunu görünce böyle bir değişime hemen şöyle yaklaştırıyorum sizlerle de. Tabii ki daha da mutlu oluyoruz. Şimdi seni sabit kalmanı rica edeceğim. Tabii. Takipçilerimle saç ekimimizi merak edenlere doğal ön hat tasarımımızı bir gösterelim. Anlaşılmayan estetik diyoruz. Her yerde bahsediyoruz. Ve şöyle hatta birazcık çok parladı. Şöyle görelim. Anlaşılması çok zor. Böyle yakın çekimlerle gösteriyorum ki olayın ne durumda olabileceğini, bir saç ekiminde doğallık kaygısı yaşamayacağınız bir noktayı nasıl tespit edeceksiniz? Hepsini bu videolarla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet. Daha önceki halimiz bu şekildeydi. Şimdi bu şekildeyiz. Şöyle yaptığımızda güzel bir şekilde önleri doldurmuşuz. Bir de arkamızı dönebilir misin Ahmet? Bir bakalım. Alım yaptığımız belli oluyor mu? Hani diyoruz ya hep makyajlı mikrofon sanatı diye. Hiç alım yaptığımızı anlamamız imkansız. Birazcık da uzun kullandık mı olay harika bir şekilde kendisini gösteriyor. Bana dönebilirsin. Evet. Önceki halimiz bu şekilde. Tekrar sunmuyorum. Ve şimdi karşınızdayız. Hatta birazcık daha yakın ışıklarını açayım. Evet, hani bir ömür boyu dökülmemesi de değil. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tekrardan hoş geldin Ahmetciğim. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Yani bir hatırlayalım mı önceki halini? Evet, hatırlıyorum. Evet, Ahmet 22 yaşında genç bir arkadaşımız. Ön hat saçlarında kayıpları vardı. Değil mi Ahmetciğim? Evet. Bu bölümler artık ya İbrahim Bey beni bayağı bir rahatsız ediyor. Bunların da bir yöntemi var mı? Bir ilaç kullansak da çıkar mı? Dedik yok öyle değil. Hani bekleyebilir misin? Saç dökülme normalde 35 yaşlara kadar çok yoğun devam eder. O yüzden birazcık 20'li yaşları böyle en azından 26, 27, 28'li yaşlarda beklemesini isteyebiliyoruz. Daha net bariz bir şekilde saç dökülmesi ortaya çıksın diye. Ama Ahmetciğim artık beklemeyeceğim ben dedi. Yapılmasını istemişti. Ona güzel bir dokunuş yaptık. Şimdi çok güzel bir şekilde saçlandığını görüyoruz. Nasıl? 8 ay oldu. 8 ayda böyle bir saçlarına kavuşabileceğini, eski modelleri yapabileceğini tahmin ediyor muydu? Yani ben bu kadar kısa bir sürede bu kadar %100'e yakın bir sonuç alacağımı tahmin etmiyordum. Evet. Ya ben değil, çevremdeki daha önce bu işlemden geçmiş olan arkadaşlarım da hani bu kadar kısa sürede bu sonucu alman bizi çok şaşırttı.
Evet. deyip şaşkın tepkiler alıyorum açıkçası. Bu işe tabii ki de dediğiniz gibi yaş biraz erkendi ama hani ben normalde En güzel günlük yaşlarımı neden saçsız Evet. geçireyim sorusu bir geliyor bu sefer. o, iki de artık daha uzun kullanıyordum bu görüntüden saçlarımı. Devamlı fön, sprey, wax olan saçlarım da artık çok yıpranmıştı. Ha, kapatabilmek Kapatabilmek için gösterdiğin uğraş. artık buna bir dur demem gerekiyordu. Bunun için de bir ekim sürecine, bir ekim araştırmasına girdim. Orada da çevrendekilerden Çevremdekilerden vardı galiba. Sizler de aynı ekimi benim olmuş. gibi olumlu sonuçlar alıp elimde somut örneklerle geldim. Tabii yine de hemen size gelmedim. Yine sizlerin YouTube'da çektiğiniz videolardan, sosyal medyadan takip ettim. Bu videoların neden bu kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yani farklı insanlar da yol göstermek, doğru bir adres neresidir? Hani biz gerçekten bu işi gidebileceğiniz bir yer miyiz, değil miyiz onları anlatabilmek için çekiyoruz. Tabii bunlarda yardımcı olduğunuz için, fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederim. Çünkü senin gibi birçok kişi var. Onlara faydalı olmak da ayrı bir güzel bir durum aslında, etik bir durum. Ne güzel şimdi seni de birçok gören insan ne güzel olmuş ya da artık beklentisi neyse karşılayabiliyorsak ki ötesi nasıl olabilir bilmiyorum da bunları izledikçe onlar da karar vermede daha hızlı hareket etmiş olacaklardır. Beni en etkileyen sizdeki tercihimde bu videolardaki bu tarakla elinizde taradığınız hani normal hep ters ışıkla fotoğraflardan biz bunları görüyorduk. Evet. Ama burada normal bir şeffaf filtresiz bir kamerayla o kadar ayrıntılı bir çekim yapmak beni çok etkiledi. Bu zaten ancak bir sanatınız varsa, saç ekiminde zaten belli bir tecrübenin üstünde insanlara bir şey katabiliyorsanız yapılabilecek çekimlerdir. Yani ışıklı bir ortamdayız. Bütün detaylara ayrıntısıyla çekerek göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir topik ya da sprey ya da peruk, protez saç gibi yanıltıcı ürünlerle bir şey kullanmıyoruz. Ki bunları kullananlar da ben anlamıyorum yani. Yarın bir gün foyası ortaya çıkınca ne yapacaklar? Yorumlarda soran arkadaşlar oluyor. Bu imkansız olamaz. Hani kesin topik var bilmem. Her şeyle karşınızdayız. Artık takdir size bundan daha öte ne yapabilirim onu da bilmiyorum açıkçası. Her şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu şeffaf oluşumuzu sen de şu anda yaşamış oldun Evet, yani. canlı bir şekilde yaşamış, şahit oldum. Sizler, benim bu aşamada 3 kriterim vardı. Kalite, güven ve hijyen. Evet. Bu 3 kriter benim için olmazsa olmazdı. Güven kısmını zaten sizlerle gelip tanıştıktan sonra buradaki bu ortamı görünce evet dedim, doğru yerdeyim. Yani ben sizden ilk bir onay bile aldım. Çünkü yaşım bana ilk yaklaşımınız yaşın genç. Hani ciddi misin? İstiyor musun? Bu yaşta erken olmuyor. Hani biraz daha bu yaklaşım da beni çok etkiledi. Çünkü direkt mesela şey yapmış olsaydık, hani ticari bir maksadımız olsaydı ne güzel gelmiş ayağımıza kadar. Birazcık daha bir şeyler söyleyip ikna edelim, ameliyat kararı aldıralım diyebilirdik. Ama ben öyle değil. Hani gerçekten hani biraz beklemesi gereken zamanı varsa yani çok şükür randevularımız 1 ay önceden, 2 ay önceden hatta dolmuş oluyor. Erken harekete geçmeniz gerekiyor bu arada, onu da söylemiş olalım. O yüzden hani bir ticari maksat gitmiyorum. Günlük 3 ya da 4 hasta alıyoruz. O yüzden de erkenden doluyor günlerimiz. Hani ikna etmek yerine yani saç ekimini yapmamak için ikna etmeye uğraşıyorum. Ki gençlerimizde birazcık öyle olması gerekiyor. Evet. Beklemelerinizde daha faydalı bir süreç olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü daha fazla kayıp olduğunda bu sefer oralara müdahale edebilecek ekim şansımız olmayabilir bazı kişilerde. Ama senin donör bölgen çok kuvvetli olduğu için bu riski göze alabileceğimiz bir dönemde olduğun için bu sebepten dolayı seninkisini onayladım. Yoksa tabii ki isteseydin de eğer donör bölgenin daha kısıtlı bir halde olmuş olsaydı o zaman ne kadar istesek de isteyelim yapmayacaktım. Daha ileriki yaraları mümkün oldukça beklemen için uğraşıyor olacaktım. Hastane ortamındayız. Tecrübeli bir ellerde olduğunu zaten konuşmalarımızdan hissettin. Bir ticari maksat güdülmediğini. Doktorlarımız geliyor, kontrollerimizi sağlıyor. Çeşitli alanlarla alakalı. Steril bir ortam. Bütün çalışmaları gözlemledin, gözetliyorsun zaten. Artı ne vardı? Vakit geçirirken Netflix'imiz, YouTube, değil mi? Tabii ki zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Orada da o şeyde güzel bir
can sıkılmasını, böyle operasyon sürecini daha rahat atlatmanızda güzel bir motivasyon, ilgini alakanı değil mi? Tabii ki. Arka bölümle neye uğraştırıyor? Filme dalmışsın bir anda. Ekim bitmiş diyorlar akşamüstü böyle şey olduğu zaman. Ya filme dalınmasa bile ekip çok samimi. Bu Sohbet, süreçte sohbet, muhabbet hiç hani böyle bir sanki bir operasyonda değilmişçesine vakit nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Yani bunu istiyorum ki hani sürecimiz biraz uzun. Çünkü büyük çalışmalar 6-8 saat, 10 saat, 12 saatleri neredeyse bulabiliyor. Bu süreçte sıkılmamak için hem ekip kendisi adına hem hastamız adına sohbet ederek, muhabbet ederek de yani olayın sürecin daha rahat ve konforlu geçmesini sağlamış oluyoruz. Evet, süreç hakkında tavsiye edebileceğiniz senin gibi çok kişi var. Evet. Saç ekiminde doğru kişi kim, doğru adres neresidir bunları söyleyin. Tabii bu arada şunu da unutmayalım. Sizler de kendinizle alakalı, saçsız olan bölgelerinizle alakalı neler yapılmasını ya da neler yapılabileceğini öğrenmek merak ediyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim şekilde bu aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarama gönderin. Daha sonrasında bizzat benim tarafından ne yapılabileceğini, nereden nereye kadar ekeriz, fiyatımız ne kadar olacaktır bilgilerini alabileceksiniz. Çok yoğun talepler oluyor. Anlık yetişemeyebiliyorum ama mutlaka size bizzat benim tarafından dönüş sağlanacaktır. 1 ya da 2 gün bazen gecikmeler yaşayabiliyoruz başvurulara. Ama eninde sonunda ben dönüyorum. Bu arada bu tarz videonun daha fazla gelmesi için bu aşağıda gördüğünüz like ve takip et butonlarına tıklayabilir. Bizi oradan da destekleyebilirsiniz. Çünkü bu beğeniler daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. Bizim de daha fazla video çekmek için teşvik eden bir durum yaratıyor. Evet, buradan da senin söylemek istediğin, yani ya bunu da anlatsam iyi olurdu dediğin bir şeyler varsa senden de dinleyelim. Tabii ki. Ya, bu işte öncelikle doğru adres en önemlisi. Ondan sonraki süreçte bir 10 günlük bir süreçten sonra tamamen normal hayatınıza geri dönüş yapıyorsunuz. Sadece 10 günde ilk belki bir haftada normal hayatınızdan biraz daha ödün verebilirsiniz. Evet, hareketlerinize, yatış pozisyonuna dikkat ediyoruz. Özellikle ben yatış pozisyonunda biraz en zorlandığım bölüm yatış pozisyonuydu. Gerçekten onu da yolcu yastığıyla bir telafi etmiştim. Evet. 5-6 yastık üst üste koyup arkama yolcu yastığı şöyle dik pozisyonda durmuştum. Bir hafta böyle yaptım. Tavsiyelerim bundan sonraki süreçte her ay PRP tedavisini çok öneriyorum. Saçlarımıza böyle kavuşacağını daha önceden bilseydin, daha fazla eziyete ya da yani uğraşa katlanılır mı? Değer mi? Yani ben böyle bir sonuç alacağımı bilsem o 10 günlük süreci bir aya da bir ayda olsa yine de evet katlanırdım derdim. Hani böyle bir sonuç alacağımı bilsem. Böyle doğallıkta ve estetikte, evet, yoğunlukta bir saç çıkması yani değer arkadaşlar. Onda da yani sürtünmeyi engellemek için başınızı kısıtlayan bir boyun yastığı olsun da diyoruz. Ektiklerimiz çarpıp sürtüp çıkmasınlar. Yani yine sizin için istediğiniz bir şey. Bir 4-5 günlük dikkat etmekte fayda var. Ondan sonrası daha rahat. 10 günde zaten tamamen iyileşmiş, normale döndük. Artı bakımlarda güzel geldin. PRP desteklerimizi zamanında inip uygulattın. PRP de çok güzel. Yani PRP bu arada şöyle bakıyorlar. PRP bir sihirli değnek değil arkadaşlar. Yani yaptırdığında saç çıkacak. Kimisi diyor ki PRP bir işe yaramıyor. Hayır. Yani buna PRP yaptırdığında saçların çıkacak diye bakarsan evet bir işe yaramaz. Çünkü PRP'nin böyle bir devasal bir etkisi yoktur. O zaman zaten saç ekimi yapmazdık. PRP'lerle olayları çözerdik. PRP'ler var olan saçlarımızın güçlenmesinde, dökülme aşamasının yavaşlamasında etki alacak en önemli klinik çalışmalardan bir tanesidir. O yüzden önemseriz, yapılmasını faydalı görürüz. Yapıldığı sürece sizler de bu etkiyi göreceksiniz. Daha hızlanma, her ay yapıldıktan sonraki 10. günlerde daha böyle bir etkinlik, evet, hızlanma fark etmişsindir zaten. Yani o yüzden bakımlar da önemli. Saçı yaptık ettik, sadece bırakalım değil de desteklerle daha güzel bir hale, hızlı bir süreçte gelmesini sağlayabiliriz. Tabii ki sonuçta bu da bir şeyi toprağa koyuyorsunuz tohumu. Evet. Onu sulamanız lazım, bakımını yapmanız lazım ki normal güzel bir sağlıklı filizler almanız için. Aynen. Saçta canlı bir fidemiz güzel bir şekilde büyüdü.
Evet, senin de güzel bir şekilde eski saçlarını kavuşturmuş olmanın böyle güzel bir memnuniyeti, mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki geldin. Güzel bir şekilde saçlarına kavuşmamızı da sağlamış olduk. Teşekkür ederim. Evet, ben tekrardan teşekkür ederim geldiğin için. Ben de teşekkür ederim. Herkese hayal ettiği güzel, ahenkli saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.